Merhaba sevgili astroloji sever takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evli olan ve çok sevilen bir çiftin sinastrisine bakmak istiyorum. Ve ayrıca Arap noktaları, astrolojide kullanılan tekniklerden Arap noktalarını sinastride nasıl kullanıyoruzla ilgili bir video çekmek istiyorum. Önce Fahriye Evcen'in haritasına bakalım. Fahriye Evcen'in doğum tarihini ve doğum saati bilgilerini arkadaşlar Astro.com, Astrodata'dan buldum. Ona göre analiz yapmak istiyorum. Aynı şekilde eşi Burak Özçivit'in de bilgileri oradaydı. Şimdi kendisi Güneş İkizler, Ay Boğa ve Yükselen Boğa burcunda. Hemen bakıyorum haritasında stelyum var mı? Yok. Venüs'ün nasıl? Yengeç. Yani yengeç gibi bir boğa. Evcimen ve konforuna düşkün olduğunu görebiliyorum. Evlilik evine bakıyorum. Konum ilişkiler. Evlilik evine bakıyorum. Evlenen bir insan bu. Mars yönetiyor ve MC'de Mars. Demek ki ünlü biriyle evlenecekmiş. MC toplum tarafından tanınmayı anlatıyor. 7. ev yöneticisi 10. evde ünlü biriyle, tanınmış biriyle evlenmeyi gösteriyor. Tabii evliliğinde bu arada Mars'ın karşısında Venüs var. Evliliğinde ciddi aşk konularında, sevgi alışverişi konularında, hatta para da diyebiliriz. Venüs hem aşkı hem parayı anlatıyor. Bu aşk ve para konularında zorluklar yaşadığını, ilişkisini bu konularda yönetirken zorlandığını da görüyoruz aynı zamanda. Satürn burada zaten kendinden yaşça büyük bir partner olacağını söylüyor. Juno ile kavuşmuş. Çocuk konusunda mesela destek göremeyeceğini, Ceres 5. evde çocuk konusunda destek göremeyeceğini eşinden burada görebiliyoruz. Eşinin kuralcı olduğunu da görebiliyoruz Satürn Yay burcunda. Şimdi Burak Özçivit'in haritasına bakalım. Onun haritasına baktığım zaman Güneş Oğlak, Ay Oğlak, Yükselen İkizler biri. Zaten Fahriye Evcen'in 7. evinde Satürn vardı. Yani Satürnyen biriyle evlenebilirdi ve Burak Özçivit de zaten Güneş ve Ay Oğlak, Satürnyen biri. Ayrıca stelyumu var. Jüpiter Neptün de Oğlak burcunda. Hemen bakıyorum. Merkür nerede? Merkür Yay burcunda, yay gibi bir ikizler, özgürlüğüne düşkün biri. Ve bakıyorum yine Burak Özçivit'in haritasında 7. evin yöneticisi Jüpiter Oğlak'ta ve 7. evi yay yönetiyor. Yani yabancı ülkelerden biriyle ya da yabancı ülkelerde doğmuş bir Türk'le de olabilir. Yabancı kültürden biriyle evleneceğini görüyoruz. Zaten Fahriye Evcen Almanya doğumlu biri. Ve bakın eşinin marjinal olduğunu, farklı olduğunu ve iletişime açık bir insan olduğunu da buradan görebiliyoruz. Onun dışında bakıyorum evlilik eviyle ilgili zorlanma. Eşiyle zaman zaman iletişim sorunları yaşayabiliyor. Aniden iletişim sorunları olabiliyor. Yükselen ve Merkür karşıt açı yapmış. Sinastri olarak bakalım şimdi. Sinastri şeklinde baktığımda arkadaşlar bakın Satürn, Burak Özçivit'in Satürn'ü Fahriye Evcen'in 7. evine düşmüş. Güney Ay düğümü 7. eve düşmüş. Merkür, Uranüs hep 7. eve düşmüş. Yani zaten ay düğümleri ve Satürn aralarında evlilikle ilgili gündemin olacağını ve ciddi bir ilişkinin olacağını gösteriyor. Satürn'lerin böyle açıları vardı biliyorsunuz, etkisi vardı. Ayrıca bakıyorum Kuzey Ay düğümü yine Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in 1. evinde. Şiron yine 1. eve düşmüş. Yani buradaki ay düğümlerin 1-7 aksına düşmesi partnerin zaten sizin ilişkinizin kadersel bir ilişki olduğunu ve o ilişkiyi yaşayarak bir şeyleri deneyimleyeceğinizi gösteriyor. Satürn'de ilişkinin ne kadar ciddiye alındığını ve ciddi bir ilişki olduğunu gösteriyor. Biliyorsunuz ilişkilerde Satürn'ün olumlu açılarını çok istiyoruz uzun süreli ilişkiler olması için. Ayrıca bu çiftimiz evli, çocukları oldu.
Benim beğendiğim çiftlerden bu arada arkadaşlar. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'i beğeniyorum. Ve birbirlerine de yakıştırıyorum ayrıca. Şimdi bakalım Güneş Ay açılarımıza. İkizler Güneşi ile Oğlak Ayı arasında bir uyum yok. Ay Boğa ile Oğlak Güneşi arasında uyum var. Mesela bakın burada 120'lik açı yakalanmış. Yani karı koca açısı yakalamışlar. Bir bütünlük sağlamış kadın erkek. Uyumlu yani kısaca. Onun dışında Venüs Mars'ımıza bakalım. Venüs Yengeç'te, Mars Kova'da, Mars Oğlak'ta. Diğer tarafın Venüs'ü nerede? Kova'da. Yani Mars ve Venüsler pek birbirlerini görmüyor ama aşk ve cinsellikle ilgili sadece Mars Venüs'e bakmamız gerekmiyor. Örneğin Venüs Plüto açılarına da bakabiliriz. Bu da yine tutku ve aşk verebiliyor, derinlik verebiliyor ilişkiye. Venüs'e bakalım. Venüs Plüto'ya. Venüs Yengeç, Plüto Akrep. Mesela burada elementsel olarak bir enerji oluşmuş aralarında. Yine Venüs burada. Burada da oluşmamış. Yani bir tane oluşmuş. Psişe, Eros kavuşumları ya da yöneticiliklerinin kavuşumları ruh eşi ilişkisi veriyordu biliyorsunuz. Bakın burada her ikisinin astrolojide birinin psişesi yani Burak Özçivit'in psişesi ile Fahriye Evcen'in Eros'u kavuşmuş ve aralarında bir ruh eşi durumu var. Yöneticiliklere bakalım. Satürn aralarındaki Satürn açısı var mı? Yok. Ama aynı evdeler ama farklı burçtalar. Birininki akrep, birininki yay arkadaşlar. Satürn'ü. Diğer Eros ve Psişe'ye bakalım. Eros Kova'da, Psişe Yengeç'te. O zaman içerideki harita Fahriye Evcen'in geçti Psişesi yani ay yöneticisine bakacağım. Ve Burak Özçivit'in Satürn'ü açısına bakacağım. Karşı karşıya gelmiyorlar. Karşı açı yapmamışlar. Ruh eşi diyemem. Ruh eşi duygusu aralarında var diyemem. Ama kesinlikle kadersel bir ilişki olduğunu söyleyebiliyorum ay düğümlerinden dolayı. Sonra Şironlarına bakmak istiyorum. Biliyorsunuz ilişkide Şiron'un bağlayıcılığı var. Etkiliyor. Evet. Şimdi Şiron çarpması var. Maalesef ilişkide Şiron çarpması var. Bakın şöyle. Yani Burak Özçivit'in farklı ani sözleri Fahriye Evcen'i yaralayabiliyor. Fahriye Evcen yara alabiliyor. Ayrıca karşılıklı Şiron çarpması var. Fahriye Evcen'in ilişkideki yani evliliğindeki sorumluluklar konusunda Burak Özçivit'in evliliğinde davrandığı sorumluluklar konusunda da Fahriye Evcen'in beklediği daha doğrusu sorumluluklar konusunda da Burak Özçivit yer alıyor arkadaşlar. Yani karşılıklı olarak çiftimiz birbirlerini de yaralayabiliyor. Bu potansiyel de var haritada. Dediğim gibi zaten kadersel, karmik, ruh eşi tüm bu ilişkilerde unutmayalım arkadaşlar. Sınavlar var ilişki yani üzerine emek harcanması gereken ilişkileri anlatıyor. O kişiler boşuna bir araya gelmiyor. Bunları hiç unutmamamız gerekiyor. Bakın Güney Ay düğümü düşmüş buraya. Kuzey Ay düğümü değil. Kuzey Ay düğümü düşse biraz daha rahat olacak. Ve artı zaten 7. evde Fahriye Evcen'in Satürn'ü var. Burak Özçivit'in Satürn'ü de oraya gelmiş. Tamam birbirlerinin sorumluluklarını almışlar. Birbirlerinden ayrılmak istemiyorlar ama ilişkinin, evliliğin soğuma ihtimali ve birbirlerini yaralama ihtimali de var. Daha çok iş gibi evliliğin görülme ihtimali de var. Hani bu tarz enerjiler de çalışabilir. O yüzden ilişki daha çok emek istiyor. Daha çok ilgi istiyor olabilir. Bakın burada Ay-Mars kavuşumu var. Burak Özçivit Fahriye Evcen Burak Özçivit'i motive ediyordur büyük olasılıkla. Ama zaman zaman duygusal olarak da Fahriye Evcen Burak Özçivit'i geriyor da olabilir. Çünkü Mars bu. Mars'ın açısının böyle durumları var arkadaşlar.
Ayrıca bakın 2 Mars arasında kare var. Birbirlerine karşı duygularını ifade etmekte kişiler sorun yaşıyor. Şuradaki kareyi gördünüz mü? Ayrıca Burak Özçivit'in ayı ile Fahriye Evcen'in ay düğümleri arasında arkadaşlar bir tek kare oluşmuş. Yani Burak Özçivit'in duygularını ifade etme, zaten ay oğlak ne kadar duygularını ifade edebilir ki, değil mi? Ve kadersel olarak Fahriye Evcen de Burak Özçivit'in duygularını anlama konusunda ya da Burak Özçivit'in kendi duygularını anlatma konusunda karşılıklı olarak zorlandığını söyleyebilirim. Burak Özçivit'in ay düğümlerine bakalım. Onlar zaten Fahriye Evcen'in 1-7 aksına düşmüştü ama açılarına bakalım. 26. Evet, açılarında bir durum yok. Neptün açılarına bakalım arkadaşlar. Neptün açıları da çok önemli. Bakın burada Neptün, Merkür karşıt açısı var. Maddi konularda bir hayal kırıklığı yaşayabilirler aralarında. Aynı zamanda Merkür Güneş karşıt açısı da var. Maddi konularda ya da ortak gelirler konusunda aralarında sorun olabilir. Bu arada Fahriye Evcen bu Amor asteroidi arkadaşlar. Fahriye Evcen Burak Özçivit'i partnerlik konusunda test ettiğini düşünüyorum. Amor sevgiyi, aşkı sınar, test eder. Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in Juno'suyla Amor'un karşıya karşıya gelmesi, karşıt açı yapması Burak Özçivit'i, aşkını, sevgisini sınadığını, test ettiğini bize gösteriyor. Burak Özçivit'in Amor'una bakıyorum. O da aynı şekilde Fahriye Evcen'i test ediyor. Karşılıklı olarak birbiri sevgilerini, duygularını da test ediyorlar ilişkide. Aslında birbirlerine çok yakışıyorlar. Umarım ilişkilerini başarılı bir şekilde yürütürler, yönetirler. Jüpiter-Mars kavuşumu da arkadaşlar, bakın şurada MC'nin üzerinde bir Jüpiter var. Burada da bir Mars var. Aslında kariyer konusunda da birbirlerini desteklediklerini gösteriyor. Yani Burak Özçivit'in 19 derece Jüpiter'i Fahriye Evcen'in MC'si ile kavuşumda ve zaten Fahriye Evcen'in Mars'ı MC ile kavuşumda. Yani uluslararası açılmak ya da daha uluslararası bir üne sahip olmak, hatta bence öyle bir çift bunlar. Uluslararası tanınan bir çifttir. Bu konularda da onları desteklemiş, yani kariyer anlamında da birbirlerini destekleyen bir çift olmuşlar. Bu arada Fahriye Evcen'in Jüpiter'i ile, bu da çok güzel bir açı bence, Burak Özçivit'in Jüpiter'i seksil açı yapıyor. Bu çift birbirine şans getirmiş arkadaşlar. Çok güzel. Zaten buradaki şans noktaları da kavuşumda diyebilirim her ikisinin. Ve bu çiftin birbirine şans getirmeleri kariyer konularında, uluslararası konularda, sosyal alanda olmuş. Güzel yani. Maddi manevi şans bu. Kısmet, bereket. Çocukların olması da şans. O da ona girer arkadaşlar. Çocuk sahibi oldular. Bu sefer bakalım Burak Özçivit Fahriye Evcen'den nasıl etkileniyor? Onun haritasını içeri aldım. Fahriye Evcen dışarıda. Bakın Fahriye Evcen'in Uranüs'ü Burak Özçivit'in evlilik evinde ve Satürn'ü de tam aksla kavuşumda. Juno'su da aynı şekilde evlilik evine düşmüş. Yani Burak Özçivit zaten Fahriye Evcen'i evlenecek kadın olarak görmüş, partneri olarak görmüş ve aniden ilişkiye başlayıp evlenmişlerdir büyük ihtimalle. Yine Fahriye Evcen'in Güneş'i 1. eve düşmüş. Burak Özçivit kendisinden çok etkilenmiş. Bakın bu çok etki verir. Partnerin bazı güzel gezegenleri, benefikleri diğer partnerin 1. evine düşüyorsa da ondan çok etkilenmeyi veriyor zaten. Önemli bir gösterge. Biz bunu dikkate alıyoruz. Arkadaşlar şuradaki Güneş-Uranüs karşıt açısını çok iyi yönetmeleri lazım. Bu biraz sıkıntı. Zaman zaman bir araya gelip zaman zaman ayrılma.
Yani bunu daha çok mesela iş olarak yaşarlarsa ilişkiye götürürler. Ama işte ikide bir küsüp hani tekrar bir araya gelen çiftler oluyor ya, o şekil çalışır çünkü bu. Güneş Uranüs karşıt açıda. Uranüs kişisi sürekli çıkan giden olabilir. Bu da Burak Özçivit oluyor. İşte iş icabıyla da ayrıldıkları zaman yine bu şekil çalışır. Yani işten dolayı arada sırada görüşen çift olabilirler. Yani umarım bu şekil çalışır. Çünkü öbür türlü de kavgadan dolayı aralarında ayrılık olabilir. Olmasını istemem. Şimdi arkadaşlar Arap noktaları şeklinde incelemek istiyorum. Arap noktaları astrolojide pek çok branşta kullanılıyor. Tabii bunlardan biri ilişkiler astrolojisi, aynı zamanda ilişkiler astrolojisinde de kullanılıyor ve Arap noktaları bize, aslında onlar sanal noktalar, bazı hesaplamaları var, bize çok bilgi veriyor bu konularda. Şimdi bakalım, önemli olan gezegenlerle kavuşumları bu noktaların bir gündem verebilmesi için. Şimdi bakalım bize bu çiftimizde Arap noktaları nasıl gündemler vermiş. Ben bununla ilgileniyorum. Örneğin Burak Özçivit'in Güney Ay düğümü Fahriye Evcen'in hangi Arap noktasına gelmiş? Bakın karma noktasına gelmiş. Gördünüz mü? Yani ne diyebilirim ben burada? Bunun karmik bir ilişki olduğu çok belli. Karma noktası ve Güney Ay düğümü kavuşumu kesinlikle bize karmik bir ilişkiyi anlatır. Bu dünyada bu ilişkiyi yaşaması gereken, yaşamaları için bir araya gelmiş bir çifti anlatıyor bize. Bakalım başka ne var? Bu arada arkadaşlar, güçlü çalışması için 1 derece orp alacaksınız. Hadi en fazla 2 olsun. Daha fazla orp almayın. Hani kuvvetli çalışması için. Gündem verdiğinden emin olmamız için de diyebilirim. Bakın burada da yine bir asteroid var. Karma noktası, gündüz haritası. Evet. İnanılmaz. İnanılmaz. Burada da Burak Özçivit'in karma noktasıyla Fahriye Evcen'in Kuzey Ay düğümü kavuşumda. Bakın iki taraflı. İki taraflı, hem karmik hem kadersel bir ilişki bu. Zaten Satürnler karmik bir ilişkiyi anlatıyordu. Bir de ay düğümleri ve karma noktası birlikte bunu biz gördük. Demek ki çok ciddi evlilikleriyle ilgili hem sınav verecekler hem tekamül edecekler ve bakın anne baba olarak bir çocuk dünyaya getirdiler ve bunun sorumluluğunu da aldılar. Yani vazifeleri ve görevleri de var bu konuda. Şimdi bir de tersi bakalım şöyle. Görmediklerimizi böyle de görebiliriz. Kadının evlilik noktasıyla Burak Özçivit'in Juno noktası kavuşmuş arkadaşlar. Yani partnerlikle ilgili Juno'yla Fahriye Evcen'in evlilik noktası kavuşumda. Bu da zaten evlilikle ilgili yine bir gündem verir. Yani Burak Özçivit'in o kadınla ilgili evliliği düşünmesi gibi de algılayabiliriz. Tek tek haritaya bir şekil tek tek haritaya, natallere bu şekil bakarsak arkadaşlar, bakın kişinin bu bir gece haritası, güneş ufkun altında. Kişinin karma noktası 25 derece akrepte. Bakın gece haritası 25 derece akrep burcunda karma noktası, karması ve yine gece haritasında aşk ve uyum noktası 4 derece aslanda. 4 derece aslan, yani şurada aşk ve uyum noktası 4 derece aslan. Ve kadının evlilik noktası yine benim az önce söylediğim gibi 7 derece terazide arkadaşlar. Bakın burada 6. evde evlilik noktası. Ve bakın Amor'la karşıdan Amor var. Ayrıca aldatma noktası olarak da bakalım. Aldatma noktası da 21 derece ikizlerde. Şimdi bu şekil bakıp tekrar
Sinastri yapacağım. Şimdi 21 derece ikizlerdeki aldatma noktası karşı taraftan çalışmıyor. Bakın burada evlilik noktası Juno ile kavuşumunu konuşmuştuk. Karma noktasının kavuşumunu konuşmuştuk. Böyle bu şekilde tek tek de haritalara bakıp gündemleri görebilirsiniz. Bu arada şunu yakaladım. Bu neydi? Aşk ve uyum noktası Plüto'dan kare. Burak Özçivit'in Plüto'sundan kare. Demek ki aslında ben bu analizden şunu anlıyorum. Fahriye Evcen'in hayatında istediği aşk konusu, sevgi ve ilişki konusu Burak Özçivit'in tarzı gibi değil. Yani Burak Özçivit görüyorsunuz Plüto kare yapmış aşk ve uyuma. Fahriye Evcen'i bu konuda dönüştürmeye zorluyor. Yani onun bu evliliğin gidebilmesi için ya da aşk konusunda beklentileriyle alakalı olarak onu dönüştürmeye zorluyor, farklılaştırmaya zorluyor. Zaten 7. evdeki Satürn de bu tarz zorlukları anlatır. Bu arada biz nasıl bir erkekten bahsediyoruz? Unutmayın arkadaşlar. Ay burcu Oğlak, Güneşi Oğlak değil mi? Satürnyen bir erkekten bahsediyoruz. Zaten ne kadar duygularını ifade edebilir ki? Kendini ne kadar bir erkek olarak bir bayana gösterebilir? Hatta Satürnyen bayanlar bile duygularını ifade etmekte ne kadar zorlandığını anlatırlar. O yüzden şimdi bir yükselen boğadan bahsediyoruz. Ay boğadan bahsediyoruz. Bu konuda tabii ki Fahriye Evcen'in zorlandığını düşünüyorum. Yengeç, Venüs'ü de yengeçte ayrıca. Ve tam da Venüs'ü yengeç ve 4. ev girişine yakın. Yani daha farklı bakıyordur yuva konularına, aile konularına. Bu konularda zorlandığını düşünüyorum. Bu çiftimizin analizi bu kadardı arkadaşlar. İstediğiniz başka videolar varsa lütfen yorumlara yazın. Kanalıma abone olmayı ve beni izlemeyi lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sevgiler.